Biz bunu tasarlayacağız. Hiç bilmeyen birisi nasıl devre tasarlar bunu göstermeye çalışıyorum. Ben de bu devreleri tasarlayıp elime aldıktan sonra size dağıtıyorum. Herkese merhaba. Daha önceden mikro denetleyici tasarlamıştık. Arduino Pro Mini'ye benzer bir mikro denetleyici olmuştu o. Hatta mikro denetleyicimiz de buydu. Bu mikro denetleyicide USB TTL dönüştürücü yok. Yani bilgisayara direkt bağlayıp bilgisayardan programlayamıyoruz. Arada bir USB TTL dönüştürücüye veya farklı bir Arduino'ya ihtiyacımız var. Buna USB TTL dönüştürücü eklenebilir. Öncelikle USB TTL dönüştürücü nasıl bir devredir ve nasıl tasarlanır buna bakalım. Buna eklemeden önce ve bunun devresini tasarlayıp siparişini verelim. Yani demek istediğim şu şekilde bir USB TTL dönüştürücü olması gerekiyor ve mikro denetleyicimize bağlamamız gerekiyor. Biz bunu tasarlayacağız. USB TTL dönüştürücünün nasıl tasarlandığını öğrendikten sonra, tasarladıktan sonra daha sonraki videolarda da direkt bu mikro denetleyicinin üzerine USB TTL dönüştürücüyü gömebiliriz. O zaman kendi başına bilgisayardan programlanabilir hale gelir. Tasarımımızı JLC PCB'nin PCB tasarım aracı olan EasyAD'a da yapacağız. JLC PCB bizim daimi sponsorumuz. Sağ olsunlar bize destek veriyorlar bu videoları çekebilmemiz için. Çektikten sonra da yaptığımız devreleri bol bol üretmemizi sağlıyorlar. Size dağıtmam için bol bol veriyorlar bana. Ben de bu devreleri tasarlayıp elime aldıktan sonra size dağıtıyorum. Çok kaliteli bir hizmetleri var ve ayrıca bu videoda şuna değinmek istiyorum. Çok hızlılar. Yani 1-2 gün içerisinde devreniz sipariş verdikten sonra üretilmiş oluyor ve hemen kargoya veriyorlar. Örneğin FedEx gibi bir kargoyla Türkiye'ye getiriyorsanız toplamda sipariş verdikten sonra 10 gün içinde yaklaşık elinize kartınız ulaşıyor. Yani bu çok hızlı bir şey. Yani Çin'den geliyor ürün ve 10 günde elinizde oluyor. Bu gerçekten muazzam. Bu yönden gerçekten çok memnunum JLC PCB'den. Siz de tasarımlarınızı benim referans kodumu kullanarak kayıt olup tasarlayıp sipariş verebilirsiniz. Benim referans kodumu kullanırsanız ilk kayıt indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Ekstra ben de kupon kodu veriyorum size. O da videonun açıklama kısmında olacak. Referans kodum da ekranda çıkmış olması gerekiyor şu anda. Referans kodumu tıklayıp kayıt olursanız siz de bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Şimdi de tasarımımıza geçelim ve devremizi oluşturalım. Şimdi burada önce kendi klasörümüzün altında bir alt klasör oluşturalım. Sağ tıklıyorum. New subfolder dedim. Buradan ismine USB TTL dönüştürücü diyeyim. Ve burada da yeni bir proje açalım. USB TTL dönüştürücü olsun bunun da adı. Ve şemasını çizeceğimiz kısım geldi. Şimdi burada öncelikle USB TTL dönüştürücü entegresini seçmemiz lazım. Bunun için farklı entegreler var ama CH340 serisi ya piyasada çok kullanılıyor. O yüzden CH340 ile tasarlayacağım. CH340 da kendi içerisinde ayrılıyor. Şimdilik CH340 G'yi kullanacağız. Sebebine birazdan değineceğim. JLC PCB'nin ana sayfasına giriyorum. Buradan Resource kısmından SMD Parts Library kısmına geldim. Burası JLC PCB'nin komponentlerini sattığı yer. Buradan kodunu kopyalayıp devremizde kullanabiliyoruz. Ben buraya CH340G diyorum ve entegre burada çıktı. Tıkladım ve buradaki kodunu kopyaladım. Library kısmına geliyorum ve buraya yapıştırıyorum. Burada entegrem çıktı. Place diyorum ve devreme yerleştirdim. Bu arada fiyatını da burada görebiliyorsunuz ve devreyi üretmeden önce de ne kadar tutacağını hesaplayabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Bu şöyle rastgele bir yerde bir dursun. Peki bunu çıkışlarını neye göre vereceğiz? Burada RTS var, DTR var, bir sürü çıkış var. Neye göre vereceğiz? Bazıları hazır bilgi, bazıları datasheet'ten bakarak görebilirsiniz. Ama bunun en kolay yolu nedir derseniz, buradan Google'a giriyorum. CH340G circuit yazıyorum ve görseller kısmında CH340G ile yapılmış birçok devre görüyorsunuz. Peki buradan hangisini ben kullanacağım? En basit olanlarına bakın. Ama sadece bir tanesine bakmayın. Çünkü forumda sorulmuş bir soru olabilir, hatalı bir devre olabilir. Birkaç tanesine bakarsanız neyin olması gerektiğini, nelerin doğru olduğunu anlarsınız. Mesela bakın burada olabildiğince sade bir devre var. Bakın bu da Problem with Custom PCB and CH340G. Burada bir kullanıcı şu devrede yaşadığı bir problemi soruyor. O yüzden bu devreye çok güvenmeyin. Sadece
inceleyin neler varmış diye. Bakın burada 12 MHz'lik bir osilatörü şuradaki iki pine bağlamış. Tamam, bunlar bizim osilatör pinlerimiz o zaman. VCC'miz var. VCC'nin kaç volt olduğu belli değil burada. Sadece DTR'yi kullanmış. Direkt reset çıkışı olarak vermiş bunda. TX'e RX, RX'e TX bağlanmış. Osilatörün İki bacağına da burada değeri belli olmayan kapasitörler bağlanmış ve 3 volt çıkışından da bir kapasitörle VCC'ye götürmüş. Burada D artı D eksi pinlerini USB'ye bağlamış. USB bağlantısıyla tamamlamış. Devre bu kadar. Şimdi buradan farklı bir devreye daha bakalım. Mesela burada bir devre daha var. Bakın burada da osilatör girişi aynı. Kapasitörler burada değerleri belli, 22 pikofarad. Bu arada ben şu anda örneğin bilmediğiniz bir devreyi nasıl tasarlayacağınızı göstermeye çalışıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa ben şu anda neyin nereye konacağını biliyorum ama hiç bilmeyen birisi nasıl devre tasarlar bunu göstermeye çalışıyorum. Bakın burada DTR'den demin direkt reset'e bağlıydı. Bir kapasitörle bu sefer reset bağlantısını yapmış. Bakın burası reset ucu. Nereden anladım? Burada reset butonu var. Bir ucu GND'de ise öbür ucu da reset'tedir. Bu da pull-up direnci oluyor o zaman. Artı 5 volta bağlamış. Tamam. O zaman anladım ki ben bu butonu kullanmayacaksam reset'e bağlarken burada bir tane kapasitör kullanmam gerekiyor muhtemelen. Bakın burada TX, RX uçlarını 1K'lık dirençlerle LED'e bağlamış ve 5 volta bağlamış. Bunu neden yapmış olabilir? TX, RX haberleşmesi olduğunda buradaki ledler ışık yaksın ki haberleşmenin başladığını gözle de görebilelim. Burada VCC'yi 5 volta bağladığını görüyoruz. Deminki devrede VCC yazıyordu sadece. Ve 3 volttan 100 nanofarad kapasitörle GND'ye bağlanmış. Tamam, burası da okey. Burada 5 voltu filtreleme yapmış düzgün gelsin diye. Ve aynı şekilde USB bağlantısını yapmış. İkinci devremizde inceledik. Az buçuk kafamızda şu anda şekillenmiş oldu. Bakın bir tane daha devre buldum. Burada da bir forum değil, bir inceleme yapmışlar. Burada da çok benzer bir devreyle karşılaşıyorum. DTR pini kapasitörle reset'e bağlanmış. VCC artık biliyorum ki 5 volta bağlanmış. 3 volt kapasitörle 0.1 mikrofarad kapasitörle GND'ye bağlanmış. GND'de RX, TX ters bir şekilde bağlanıyor. Bunlar çıkış aslında. Bizim pinçlerimiz olacak. USB'den D artıya D eksiye giriyor. USB'nin 5 voltu VCC olarak kullanılmış. Burada da filtrelememiz var. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz. Devrenin yaklaşık olarak nerede ne olması gerektiği belli. Sadece RX, TX haberleşmesi sırasında haberleşmeyi görebilmek için RX, TX pinlerine LED bağlayabiliriz. Bunu da iki şekilde yapabiliriz. RX, TX'ten pin çıkarıp dirençle LED'e girip GND'ye bağlayabiliriz. Veyahut VCC'den direnç ve LED ile RX, TX'e giriş yapabiliriz. İki ihtimalimiz var. Devreyi anladığımıza göre şimdi çizebiliriz artık. Öncelikle kapasitörlerimizi yerleştirmekle başlayalım. Burada 100 nanofarad bir kapasitör kullanalım. Burada da aynı şekilde 100 nanofarad bir kapasitör kullanalım. 0.1 mikrofarad zaten 100 nanofaradla aynı. Hemen buraya 100 nanofarad yazıyorum. Basic Parts'a tıkladım. Basic Parts ekstra kurulum ücreti olmayan partlar. Sadece ürünün ücretini veriyorsunuz. Extended partlarda $3 ekstra kurulum ücreti oluyor. Seçerken lütfen voltajına dikkat edin. 5 voltta kolay kolay sıkıntı olmaz. 5 voltun altında çok fazla kapasitör bulamazsınız belki ama yine de dikkatli olmakta fayda var. 402 kılıfta bir kapasitör. Yani bayağı bir küçük. Bunun kodunu kopyaladım ve devreme dahil ediyorum. Şimdi bu şekilde bağlantı yapabilirim ama vazgeçtim. Böyle yapmayacağım. Çünkü burası çok karışmaya başlıyor. Diğer incelediğim devreler mesela benim hoşuma gitmiyor. O yüzden ben bu kapasitörleri farklı bir yerde kullanacağım. Bakın buraya şöyle bir şey yapacağım. Pin çıkışına yol çizdim ve aynısını hepsine kopyaladım, yapıştırdım. Ve bu çıkışlara isim vereceğim. Buradan Net Label var. Net Label'a tıkladım ve buradan burası mesela benim artı 5 volt isim verdim. Sadece kullanacaklarıma isim vermem yeterli. Örneğin burada bir DTR var. Buna DTR üssü diyeceğim. Çünkü asıl DTR çıkışımız kapasitörden sonra olacak. Osilatörü bununla birlikte kurabiliriz. Osilatör devresini. Osilatörümüzde hatırlıyorsanız 12 MHz'di ve 22 pikofarad kapasitör kullanıyorduk. 12 MHz'i buluyorum hemen.
Bakın Basic Pars'larda 12 MHz'lik osilatör var. Şu boşta kalan uçları GND olarak bağlantı yapıyorum. Osilatörün boşta kalan uçları GND. Osilatör devremizde kurduk. Şimdi şu kapasitörün çıkışlarını belirleyelim. Bakın burada net port var. Bunu da net portla belirleyebiliriz. Bu kısmı DTR üssü. Space tuşuyla çeviriyorum yazıyı veya herhangi bir şeyi. Öbür ucu da benim gerçek DTR çıkışım olsun şekilde. Bunları gruplandıracağım. Bütün kapasitörler burada olacak. Osilatörünkiler hariç. 3.3 voltun kapasitörü vardı. Yine aynı kapasitör. Aynısını şöyle bir kopyalayayım, yapıştırayım. Burası artı 3.3 volt. Ama burası GND. Aslında bunu 3.3 voltu şuradaki voltaj belirtilen net flag ile yapsak daha düzgün olur. Artı 3.3 volt. Ve bizim bir de 5 voltumuz vardı. Bu da filtreleme için yine bütün kapasitörlerimizi yerleştirmiş olduk. Bunların yerlerini ayarlarız. Şu anda rastgele olarak yerleştirdim. Şimdi bize bir ne lazım? USB lazım. USB'yi elle lehimlenecek şekilde alabiliriz. Onu da buradan nasıl arayacağımızı göstereyim. USB 2.0 diyeyim hatta. Çünkü USB 3.0'larda fazla pin var. Bizim o pinlere ihtiyacımız yok. Bakın buradan User Contributed kısmına tıkladım. Burada kullanıcıların tasarladıkları var. Tabii kullanıcıların tasarladığını kullanırken dikkatli olun. Doğru olmayabilir. Birkaç tanesine bakın. Öyle kullanın. Buraya bir de Type A diyelim. Bütün tasarımlar birbirinin aynısı zaten. Herhangi bir tanesini yerleştirebilirim. Bana 4 bacak yeterli. O yüzden bunu kullanacağım. Şasisini kullanmayacağız. Bunu da şöyle bir koyayım. Peki USB'nin pin sıralaması nasıl olacak? Onu da burada baktığımızda VCC artı eksi bu IO pini bizim USB'mizde yok. Bizimki 4 pinli ve GND. Onu da şöyle gösterebilirim. Bakın VCC eksi artı GND sıralaması da bu şekilde olacak. İlk pinimiz burada GND. O yüzden 1'e GND diyorum. İkinci pin D artı. Üçüncü pin D eksi ve dördüncü pin de artı 5 volt. USB kısmında tamam. Şimdi TX, RX pinlerine LED ekleyelim. Hatta artı 5 volta da LED ekleyelim. Cihaz çalıştığını anlayabilelim. Burada 603 kılıfta bir kırmızı LED var. Bunu seçeceğim. Bana 3 tane LED lazım olacak. Biri TX, biri RX, biri artı 5 volt için. Ama burada şu display name'ler çok yer kaplıyor. Bunların display name'lerini kapattım. Bir tanesi artı 5 volt. Biri RX ve diğeri de TX. Bunlara 2.2K direnç bağlayacağım. Hatta dirençleri öne bağlayayım. Bunları biraz aşağıya alayım. LED bağlantılarım da tamam.
Devre yavaş yavaş sona doğru geliyor. Şimdi çıkışları vermem lazım. Çıkışları da ne olarak vereceğiz? Header olarak verelim. Yan yana header olsun. Bize 5 pinli bir header lazım. 5 volt, DTR, RX, TX, GND. Bunu da sonuçta elle lehimleneceği için hazır lehimlettirip getirmeyelim. Kendimiz lehimleyelim. O yüzden şu anda bunun 180 derece veya 90 derece header olmasının bir önemi yok seçerken. Biz sadece pinleri yan yana dizilsin diye bunu seçiyoruz şu anda. Bunu da sırayla pinlerini diziyorum. Pin sıralamasını da yaptığımız mikro denetleyiciye göre tasarladım. Bizim mikro denetleyiciye taktığımızda direkt programlayabilecek. Çünkü bizim pin sıralamamız DTR, RX, TX, 5 volt GND'ydi. TX, RX ters kullanıldığı için şu anda bizim mikro denetleyicimize uygun olmuş oldu. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Şu anda devremiz bitmiş gözüküyor. Unuttuğum bir şey yok gibi. Şimdi kesik çizgileri çizelim ki her şey yerli yerinde anlaşılsın ve yazılarını yazacağız. Onu da buradan line kısa yolu L tuşuyla yapıyoruz. Çizgiye tıkladıktan sonra sağ tarafta solid yerine dashed seçeneği var. Onu seçtiğimde kesik çizgiye dönüş. Aynısını kopyalayıp yapıştırıp space tuşuyla yan çevirip buraya yerleştiriyorum. Ve devre tasarımımız bitti. Şimdi artık PCB'ye çevirebiliriz. Yaptığım projeyi kaydediyorum ve Alt U kısa yoluyla PCB'ye çeviriyorum. Burada mili seçmenizi tavsiye ederim. Yol kalınlıkları genelde mile göre belirleniyor ve pinler arası mesafe de aynı şekilde. Ve artık devremi kartın üzerine yerleştirmeye başlıyorum.
Yerleşimi yaptım. Şimdi de yolları çizmeye başlıyorum. W tuşuna basarak yolları üst katmanda hepsini çizeceğim. Yerleşimi yaparken de yolları rahat çizebileceğim şekilde yapmaya çalıştım. Bu benim şimdi işimi rahatlatacak. Bakın mesela şu anda burada yolu geçirebilirim belki ama direkt buradan geçirmek için atlama yapmam gerekiyor. Üst katmana atlamam lazım. Onu nasıl yapacağım? Buradan aynı şekilde yolumu çizdim buraya kadar. Ve buradan alt katmana geçiyorum. Otomatik olarak bana oraya via yani geçiş atıyor. Ve alt katmandan çizimimi bu şekilde tamamladım. Aynı şekilde burada da aynısını yapacağım. Bakın burada mavi kabloyu buraya kadar getirdim. Geri alayım hatta şurayı. Artı 5 voltu buraya kadar getirdim. İki hattı birleştirdim. Burada manuel via seçeneği de var. Via'ya tıkladım. Üstüne koydum. Zaten otomatik olarak artı 5 volt olarak belirledi. Ve atlamamı bu şekilde de manuel olarak yapabiliyorum. Şu anda yolların bağlantıları da bitmiş gibi gözüküyor. Emin olmak için buradan Design kısmından Check DRC seçeneğine tıkladım. Bakın burada yenile seçenekleri var. Yenile dedim. Yenile dedim. Herhangi bir hata yok. Demek ki yollarımın tasarımı da bitmiş oldu. Bir 3 boyutlu haline bakalım. 3D'ye tıkladım. Devrem 3 boyutlu olarak bu şekilde gözükecek. USB'yi kullanıcıların çizdiği USB'den seçmiştik. O yüzden burada USB gözükmüyor. Fakat normalde USB'lerin bu pinleri yuvarlak olmuyor. Yine de yuvarlak da bırakabiliriz. Uzun ince hale de getirebiliriz. Biz bunu normal standarta getirelim. Onu düzenleyelim. Onun haricinde devremiz bu şekilde gözükecek. Burada 90 derece header kullanabiliriz. 90 derece header kullandığımızda en azından board'a yerleştirmesi daha kolay olur. Böyle ters duruyor çünkü. Artık o isteğe kalmış. Bu pini seçtim. Bakın burada round kısmı var. Buradan ovale getiriyorum. Buradan deliği seçiyorum. Genişliği 60 mil yaptım. Çok riske girmeyelim. 70 olsun. Burayı da deliğin içine de 60 yapalım. Bakın şu anda oval bir hal aldı. Çok inceltmek istemiyorum. Çünkü hesaplı yapmadığımız için denk gelmeyebilir. En kötü ihtimal geniş olursa lehimle doldururuz. Kaydettim. 3 boyutlu görüntüyü kapatıp tekrardan açtım. Ve şu anda burası da düzelmiş oldu. Devremiz bitti. Devremizi isterseniz buradan One Click SMD PCB Order kısmından sipariş edebilirsiniz. OK'ye tıkladım. İlk açılışta kullanıcı girişi yapmamızı istiyor. Bu girişi yaptığımızda
İlk seferde dosya yüklenmeyecek. Sayfayı kapatıyorum. Bir daha aynısına tıkladım. Burada şimdi devrem yükleniyor. Kaç adet sipariş edeceğimi burada giriyorum. Mavi renk olsun dedim. Bu arada devrenin üstüne logo da koyabiliriz. Onu ilk videomda göstermiştim. Logo koymak istiyorsanız o ilk videomu izleyebilirsiniz. Bu mikro denetleyiciyi tasarladığımız videoydu. O da üstte çıkacaktır şimdi. Bütün komponentler üstte olduğu için topside seçiyorum. Bu PCB assembly, yani üstüne montajlı olarak gelsin seçeneği burası. Confirm dedim. Otomatik olarak bütün dosyaları yüklüyor. Buradan cihazın tipini seçmemizi istiyor. Şu an için rastgele bir şey girdim. Next dedim. Bakın burada hangileri montajlı olarak gelsin diye soruyor. Extended partları iptal ediyorum. Basic partlar zaten benim gelmesini istediğim şeyler. Buradan da tek tek kontrol edebilirsiniz. Fiyatı yüksek olan varsa iptal edebilirsiniz isterseniz. Next dedim. Burada montajlanmasını istediğim şeyler devrenin üstünde gözüküyor. Ve ücretler burada gözüküyor. Toplam tutar yaklaşık 13 dolar. 13,5 dolar. Save to cart dedim. Devrem geldi. 5 tane olduğu için 2 dolar. Ben buradan 10 taneyi seçseydim 5 dolar olacaktı. Bu sefer tabi SMD ücretleri değişecek. Bakın 11,65 oldu. 5 tane olsa 11,41 oluyor. Yani çok fazla bir şey değişmiyor. 10 taneye çıkardığınızda da 2 dolardan 5 dolara çıkıyor. Yani 10 tane sipariş vermek şu anda daha mantıklı. Ve zaten şimdi bize indirim kuponu da verecek. SMD için 9 dolarlık bir indirim kuponumuz olacak. O yüzden 10 taneyi seçebiliriz. Secure Checkout dedim. Adres bilgilerimizi girdikten sonra devam ediyoruz. FedEx Türkiye'ye yaklaşık kargoyu teslim aldıktan 7 gün sonra teslim ediyor. Ama fiyatı Standard Global Direct Line'a göre birazcık yüksek. Bunu seçerseniz de gümrük masrafını sizden önceden alıyor. Gümrükte bir problem çıkmaması için tercih edilebilir bir seçenek. Ama garanti değil tabii ki. FedEx ile arasında da biraz fiyat farkı var. Bu da yaklaşık 16 günde falan getiriyor siparişi teslim aldıktan sonra. Burada TC kimlik numaranızı girip devam ediyorsunuz. Burada zaten farklı bir seçenek yok. Continue dedim. Ödeme kısmına geçtik. Burada da 9 dolarlık indirim kuponumuzu kullandığımızda bize kargo dahil 23,31 dolara bu ürün 10 tane olarak gelecek. Aslında fiyatlar çok uygun. Burada kargo biraz şişiriyor fiyatları. Ama verdikleri indirim kuponları sayesinde tekrardan uygun bir seviyeye geliyor. Üretim kalitesine baktığımızda bu fiyat gerçekten güzel ve çok da hızlı geldiğini düşünürsek kesinlikle çok kaliteli bir hizmet. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Yani sadece sponsorum olduğu için değil, gerçekten de severek kullanıyorum. Zaten sponsorum olmadan önce de ben GLC PCB'den sürekli sipariş veriyordum. Daha sonrasında sponsorluk anlaşmamız oldu ve yine severek kullanmaya devam ediyorum. Bu videoda USB TTL dönüştürücümüzü tasarladık. Bu videoları çekmek için emek veriyorum. Size bunları anlatmaya çalışıyorum. Ama bu videoların izlenmesi lazım benim bu işe devam edebilmem için. O yüzden de mutlaka yorum kısmında en azından bir şeyler yazın ki video biraz daha öne çıksın. Yani sizin desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenirseniz, abone olursanız, beni desteklerseniz çok memnun olurum. Takipte kalın. Bu USB TTL dönüştürücüyü daha sonra mikro denetleyiciye entegre edeceğiz. O videoları da kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.